Telefonum bozuldu. Bak. Şu an ateş yakmam lazım ama şu arkamda gördüğünüz odunları yakmam lazım. Ama her zamanki gibi çok üşeniyorum. O yüzden önce biraz dinleneceğim. Telefonum bozuldu. Yanımda kitap getirmeyi unuttum. Nasıl vakit geçireceğim konusunda hiçbir fikrim yok ve. Yok ve. Merhaba. How are you, Navarro? Çadır konusuna gelince de çok büyük ihtimalle çadır kurmayacağım. Çok büyük ihtimalle bir çadır kurmayacağım. Burada böyle deli oğlan gibi yatacağız. Ama benim uyku tulumum var. Sasuke'nin hiçbir şey yok. O yüzden ona battaniye getirdim. Az önce gördüyseniz burada bir çuval vardı. Onun içinde battaniye, su ve yağmurluğum var. O zaman buraya gel, öyle süreyim ben seni. Bak. Böyle sevsin olmaz mı? Ateş yakamıyoruz. Ateş yakamıyorum. Ateş yakamadığım için yemek yapamıyorum. Sabah kahvaltı yapmadım. Saat 8. Çok sinirliyim. Başım da ağrıyor. İnanılmaz ciddi başım ağrıyor ve ışık beni mahvediyor.
şaştım hepsi. Yemişsin, afiyet olsun. Yanımda bundan var. Bundan yiyeceğim. Çünkü açlıktan başım ağrıyor ve yine açlıktan muhtemelen çok sinirli bir adama dönüştüm. Ateş yakmakla uğraşmayacağım. Çünkü ışık var. Durum böyle. Demek ki bunu yaşamamız gerekiyormuş. Bir de telefonu kaybetmemiz yok mu peki bir de? Mükemmel ya. Abi telefonu nereye bırakmış olabilir? Ha, yastığın altına. Seni de kırıl ya. Çok sinir. Sasuke sen şuraya gelir misin? Şuraya. Telefonum bozuldu. 4 saat yollarda harcadım burayı bulmak için. Burayı buldum ve dinlenmek için 1-2 saat uyudum. Uyandığımda ateş yakarım diye. Çünkü buradan toplamak yerine yanımda odun getirdim. Onlara güvendim. Ama yanmadılar. Neden yanmadılar? Hiçbir fikrim yok. Tartın şeklini niye böyle kurduğumu anlatayım. Hiçbir fikrim yok. Eğer ters bir durum olursa burası 2 kat. Siz bunu göremiyorsunuz ama burası 2 kat. Bunu buraya çekip kapatacağım. Ayakkabı, çanta, manta ben de üstüne atarım. Yani ters bir durum dedim, şiddetli rüzgar, yağmur falan. Geçen sefer yanımda hiçbir şeyim yoktu. Ve her şeyim olmuştu. Şimdi yanımda her şeyim var. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Sabah buraya geldiğim zaman bu mağaranın içinde bir teneke vardı. Sonra ben o tenekeyi aldım, çöpe attım. Onun bir motor yağı olabileceği aklıma geldi ve şu an çöp kutusuna gidiyorum. Beraber gidiyoruz. Şöyle yapsın. Çok kötü başım ağrıyor ya. Hiçbir şekilde işe yaramadı. Daha fazla midemi bulandırdı ve yanmadı. Sonra düşündüm ki zaten motor yağının asıl işlevi motoru yanmaktan korumak ya, hani ısınmasını önlemek. Olduğumuz yer inanılmaz duman altı. Çok midem bulanıyor. Biraz havalansın. Yatacağız, uyuyacağız herhalde. Ne yapacağız artık bilmiyorum ki. Gözlerime bak, açamıyorum ki.